kandillerin her birinden çıkan is, bu güzelim caminin tavanlarındaki kalemişi süslemeleri, hat yazılarını mahvetmiyor mu? Hiçbiri bir diğerinin aynısı değil. Bunu yapan adam deli olmalı. Süleymaniye Camii'ne gelenler, içeri girip başını kaldırıp kubbeye bakanlar yıllardır şaşırmaktan kendilerini alamazlar. Her şey klasik dönemin sanat detaylarıyla kokmaktadır. Ama kubbede barok motifler vardır. Peki sebebi nedir? Kandillerin arasında asılı deve kuşu yumurtaları. Dekoratif, süs maksatlı mıydı yoksa bilemediğimiz başka sebepleri var mıydı? Hayal kırıklığı içerisinde kalıyoruz. Çin'i pano arıyoruz, hiçbir yerde bulamıyoruz. Ömrü bu caminin yazılarını tamamlamaya yetmemiş, bir kısmını yazamamışken Emre Hak vaki olmuş, vefat etmişti. Bu 4 sütun dünyanın bambaşka yerlerinden bulunmuş, getirilmiş ve bu devasa kubbe bu 4 sütuna taşıtılmıştır. Burası Süleymaniye. Burası yapıldığı zaman bütün bir Avrupa ayağa kalkmıştı. Kanuni bu eseri yaparken dünyanın en büyük mabedini inşa ediyorum demişti. Süleymaniye'nin bir uzaktan görünüşü vardır. Bir de içine girdiğiniz zaman çok dikkatli bakınca görebileceğiniz detaylar vardır. Hazırsanız Süleymaniye içerisinde bize göz kırpan, birbirinden muhteşem ama ilk bakışta kimsenin göremediği 7 esrarengiz detayı konuşmaya başlıyoruz. Bir, adını herkesin bildiği, yerini kimselerin bilemediği is odası. Süleymaniye Camii'nin içerisinde caminin aydınlatılmasını sağlayan yüzlerce kandil asılı dört bir yanda. Kandil nedir? Bugün hemen herkesin cevabını veremeyeceği bir soru. Çünkü biz ampul biliyoruz, avize biliyoruz, elektrikli aydınlatma sistemleri biliyoruz. Kandil yüzyıllar öncesine ait bir sistem. Dört bir yanda cam, bardağa benzeyen askılarda duran bir takım detaylar var. Bu gördüğünüz cam bardak gibi şeylerin altında minik bir top var. İşte orası yağdanlık kısmı. Orasında yağ var. Üzerinde minik bir fitil var. Fitilin üzerinde de yaktığınız zaman bir alev duruyor. Ve o bardakların içinde fitiller tutuşturulup alev aldırılıyor. Ve dört bir yandaki bu alevlerle cami aydınlatılmış oluyor. İyi, güzeldi. Bu kandillerin her birinden çıkan is, bu güzelim caminin tavanlarındaki kalemişi süslemeleri, hat yazılarını mahvetmiyor mu? Normalde mahveder. Çocukluğunuzda babalarınızla soba borularının içini temizleyenleriniz vardır. Annenin kutsal sesi duyulur. Soba tütmektedir. Borular tıkanmıştır. Babanızla beraber boruları sökersiniz. Sokağa çıkarırsınız. İçlerini özel çaputlarla, değneklerle temizlersiniz ve müthiş bir kurum yayılır etrafa. Pis bir iştir işin acı yanı. İşte o kurumları oluşturan is tabakası Süleymaniye'nin içinde aynı şekilde kurumlu, istipaslı bir hale getirebilir. Ama bu camiye dokunan el Mimar Sinan'ın elidir. O buna da illaki bir çözüm bulacaktır ve bulmuştur. Caminin duvarlarının belli yüksekliklerine gözle görülemeyen menfezler açar. Ve bu karşılıklı menfezlerden hava sirkülasyonu meydana gelir. Mesela cami görevlileriyle kavga etmeye göze alsak, yanınızda bir uçan balon getirsek, balonu caminin mihrabının önünden yukarı bırakıversek, şu avizeleri, kandilleri taşıyan, yukarı doğru uzanan zincirlerde olmasa ne olurdu? Olacağı şuydu. Uçan balon yukarı doğru tırmanırken dümdüz yükselmeyecekti. Mihrabın önünden böyle adım adım gelecek ve tam şu arkamda gördüğünüz 3 kemerli balkonun orta yüksek kemerinin altından geçecek ve orada öylece takılıp kalacaktı. Neden? Çünkü o yüksek kemerin tam üstünde ve arkasında herkesin dilinde pelesenk olan ama kimsenin de şuradadır, buradadır, ben gördüm diyemediği is odası bulunmaktaydı. Peki neydi bu? Kandillerden yükselen isler hava sirkülasyonuna maruz kalıyordu belli bir seviyede. Sonra geliyordu. Arkamda gördüğünüz balkonun orta kemerinden arkaya geçiyordu ve arka tarafta tam 4 tane delik bulunmakta. O deliklerden süzülüp is odasının içine giriyor ve duvarına yapışıyordu. Yıllar önce Süleymaniye'ye belgesel çekmeye geldiğimizde ki devlet kanalı TRT için gelmiştik. Özel izinlerle is odasına hayatımda bir kere girdim. Zor girdik. Başka zamanlarda da geldim. İs odasına beni hiçbir zaman sokmak istemediler. Elimde izin olduğu halde. Sebebini anlamamıştım.
Yukarı çıktığımda manzarayı gördüm ve sebebini üzülerek anlamış oldum. İS odası, yani o gördüğünüz balkonun hemen üzerinde bulunuyor. Zaten odanın içine girdiğiniz zaman dikdörtgen şöyle bir oda görüyorsunuz. Odanın içinde tam 4 tane delik var. Tabanda ayağınızı bastığınız yerde. Oradan is içeri girip duvarlara yapışıyor. Duvarlara yapışmış. Simsiyah, kapkaranlık duvarlar. Bunda bir problem yok. Ama bizim zavallı, iş bilmez, saygı nedir bilmez insanlarımız son asırda odaya girip kendi isimlerini, sevdiklerinin isimlerini yaza yaza güzelim tarihi duvarları, affedersiniz, tuvalet kapılarının arkasına döndürmüşler. Caminin trofosu da o güzelim is odasına kurulunca kablolarla islerin üzerindeki isimler bir araya gelmiş ve belgeseli çektiğimiz yapımcı Talha Bey, ben burada kamerayı açmam dedi. Görüntü kirliliği had safhada. Zorla ufak tefek birkaç yeri çekebildik. O kadar. Peki sonra ne oluyordu? Sonra o is oraya yapışıyordu. Duvarda kalınlaşıyordu. Kalınlaşmış is tabakası kurumlaştığında onu malalarla kazıyorlardı. Havanlarda dövüyorlar. İçine bir takım mayiler karıştırıyorlar. Sonra meşin keselerin içine alıyorlardı. Her sene Kabe'nin örtüsü İstanbul'da dokunuyordu ve bu örtü Kurban Bayramı'ndan 3 ay evvel sürre alayı dediğimiz deve katarlarıyla İstanbul'dan önce Medine'ye, orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam selamlandıktan sonra Mekke'ye geçiriliyor. Arafat günü Kabe'nin eski örtüsü çıkarılıp yeni örtü konuluyordu. Yani örtüyü taşıyan sürre alayı, sürre kese demek. Neden bu alaya kese alayı deniliyor? 2 sebepten. 1, bu mübarek kervanın gittiği bütün yol güzergahlarında herkese keseler içinde hediyeler dağıtılıyor. İkincisi de hani az önce havanda dövmüştük ya biz bu isi. İçine mayiler katmıştık. Meşin bir keseye koymuştuk. O keseleri ağızlarına bağlayıp sürü alayındaki develerin boyunlarına bağlıyoruz. Develerin boyunlarında bunlar sallana nereye? Mukaddes topraklara gidiyor. Hac zaman diliminde o mukaddes topraklarda vakfe zamanı Arafat'ta bulunuyor mesela. 3 ay öyle gidiyor, 3 ay geliyor. Sallanmakla harika bir mürekkep oluşum meydana geliyor. Mübarek toprakları hem de kutsal bir zaman diliminde gezerek mukaddes bir hüviyet kazanıyor. Geldiklerinde keseler açılıyor, içindeki has mürekkepler çıkarılıyor ve onunla Kur'an-ı Kerim yazılıyor. 2. Bunu yapan ustanın deli olması lazım. Revzenler. Sıra geldi Süleymaniye'nin revzenlerine. Yani kıble duvarını süsleyen birbirinden farklı geometrik süslemeler içerisindeki renkli camlara. Avrupalılar genelde bu süsleme sanatına vitray diyor. Kiliselere girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Vitray. Biz ne diyoruz? Revzen diyoruz. Osmanlı revzen demiş. Aradaki fark ne? Bu renkli camların çerçeveleri eğer gümüşten ya da metalik yapılırsa vitray deniyor. Avrupalılarda olduğu gibi. Alçı yapılırsa revzen deniyor. Allah aşkına alçı deyince evlerimizdeki o adi mi adi, suyu görünce hemen kendisini bırakan karton, piyer alçılarıyla karıştırmayın. Şu arkamda görmüş olduğunuz renkli camları çepeçevre saran alçılar 500 yıldır orada duruyor ve sapasağlam durmaya devam ediyor. Alçının düzgününü, muhteşemini görmek için ya İspanya Elhamra'ya gideceksiniz, Kurtuba Granada'ya, o Endülüs'ün muhteşem sanatına ya da Osmanlı'nın alçı sanatına bakacaksınız. Ve düşünün, bugün de camilere revzen yapılıyor ama bir kalıp hazırlanıyor. Alçısı dökülüyor. Hemen aralarına camları konuluyor. Oldu bitti. Hepsi birbirinin aynısı. Ama 16. yüzyılsa, Süleymaniye Camii ise, yaptıran Kanuni, yapan Mimar Sinan'sa ortaya böyle bir sanat eseri çıkıyor. Caminin kıble duvarında 10 civarında pencere ve bu pencerelerin revzenlerindeki süslemeler, desenler, renkli camlar hiçbiri bir diğerinin aynısı değil. Bunu yapan adam deli olmalı diyor insan. Hakikaten de doğru. Yapan ünlü sanatçının adı Mecnun İbrahim. 3. Bir türlü bitirilemeyen süslemelerin sebebi barok kubbe. Süleymaniye Camii'ne gelenler, içeri girip başını kaldırıp kubbeye bakanlar yıllardır şaşırmaktan kendilerini alamazlar. Neden? Cami klasiktir, 16. yüzyıldır. Her şey klasik dönemin sanat detaylarıyla kokmaktadır. Ama kubbede barok motifler vardır. Yani kubbe Ortaköy Camii'ni andırmaktadır. Peki sebebi nedir? 1850'li yıllarda Sultan Abdülmecit Süleymaniye'nin eskidiğini, yıprandığını, tamir görmesi gerektiğini görmüş ve o günün ünlü 2 mimar kardeşi
Fossatiler, İtalyan asıllı Fossatiler İstanbul'a gelmiş. Rus Çarlığı'nın İstiklal Caddesi'ndeki binasını yapmışlar. Kendi sanatkarlıklarını göstermişler ve Sultan Abdülmecit onlara iş vermiştir. Ayasofya Camii ve Süleymaniye Camii'nin tamir işini. Süleymaniye'nin tamirinde gele kubbeye kadar gelirler ve hiç istenilmeyen, arzu edilmeyen bir iş yaparlar. Süleymaniye'nin kubbesinde Kanuni Sultan Süleyman'dan Mimar Sinan'ın dokunduğu o kubbenin üzerinde klasik dönem kalemişi süslemeler vardır. Fossatiler o kalemişi süslemelerin yerine şu görmüş olduğunuz barokları yaparlar. Tabii ki o dönemin modasıdır, kötü değildir, camideki ibadete zarar verecek şeyler değildir. Ama bir tezat içerisinde kalmıştır cami. Her yeri klasik, kubbe, barok. Aradan yıllar geçer. 1950'li yıllar. Devrin Başbakanı Adnan Menderes önce Eyüp Sultan Camii'ni ardından Süleymaniye'yi A'dan Z'ye tamir ettirir. Bu tamirat sırasında sıra kubbeye gelmiştir. Sanat tarihçiler bu kubbedeki barokların camiyle tezat düştüğünün farkındadırlar. Barok kaldırılmalı, klasik ortaya çıkarılmalıdır. O görmüş olduğunuz kubbenin kenarlarını boydan boya saran kemerlerin tamamını kaldırır, sadece bir tane bırakırlar. Sanat tarihinde bu bir usuldür. En eskiyi ortaya çıkarırken ondan sonra yapılanı tamamen yok etmez, küçük bir bölümünü bırakırsınız. Arada böyle de yapılmış diye insanlar görsün, aradaki dönem farkını diye. Ama o bir tane kemer bırakılıp tam kubbeye dokunulacakken tarih 1960'ı göstermektedir. Ve askeri darbe gelir. Menderes idam edilir ve kubbe yarım kalır. Aradan yıllar ve yıllar geçer. 2000'li yılların başıdır. Süleymaniye Camii'nde teferruatlı bir tamirat başlar. Cami uzun bir süre ibadete kapalı kalır. Ve bu süreç içerisinde caminin dört bir yanı tamir edilirken sıra kubbeye gelmiştir. Kubbedeki barok süslemeler kaldırılacak, altındaki 16. yüzyıl kalemiş süslemeler ortaya çıkarılacaktır. Ama acı bir gerçekle karşılaşılır. Bu barok süslemelerin altında 16. yüzyılın kalemişi süslemeleri yoktur. Yani Fossatiler üzerine yapmamış, kalemişi süslemeleri kaldırmış, kazımış, yerine yapmıştır. Yapılacak iki şey vardır. Baroklar kaldırılacak, sıfırdan eski kalemişi süslemelere benzer, hani ne olduğunu bilemediğimiz, başka camilerden bildiğimiz 16. yüzyıl süslemeler konulacaktır. Ya da bunlar bırakılacaktır. Türkiye'deki sanat tarihçiler resmen ikiye bölünür. Bir kısmı bu baroklar dursun der, bir kısmı bunlar camiyi bozuyor, kaldıralım, bildiğimiz başka camilerden farklı kalemişler koyalım denilir. Peki doğrusu nedir? Doğrusu bu barokların kalmasıdır. Çünkü hiç bilmediğimiz kalemişi süslemeler yerine sıfırdan yeni bir şey yapmak mı? Üzerinden 2 asır geçmiş bu barokları korumak mı? Doğrusu yapılır, barokları burada bırakmaya karar verirler. 4. Asırlardır tartışılan Süleymaniye'nin büyük sırrı, deve kuşu yumurtaları. Süleymaniye Camii'nin kandillerinin arasında asılı deve kuşu yumurtaları. Bunlar sadece dekoratif, süs maksatlı mıydı? Yoksa bilemediğimiz başka sebepleri, hikmetleri var mıydı? Tarihten bu yana ne zaman Süleymaniye Camii'nin deve kuşu yumurtaları söz konusu olsa hemen akla o eski iddialar gelir. Deve kuşu yumurtası bir yere neden asılır? Deve kuşu yumurtası bir yere asılırsa oraya örümcekler ağ örmezler. Gerçekten böyle midir? Bu yumurtalar buraya örümcekler caminin herhangi bir yerine ağ örüp de bir çirkinlik meydana getirmesin diye mi asılmıştır? İşte bu konu yüzyıllardır tartışıla gelinir. Yıllar öncesiydi. Akademisyen bir grupla beraber Süleymaniye'ye gelmiştim. Burada caminin ortasında oturmuştuk ve onlara deve kuşu yumurtalarını anlatıyordum. Yumurtalar anlatırken sizler akademisyenler, bilim adamlarısınız. Sizlerin önünde kanunlaşmamış bir tezi anlatmak yakışık almaz dedim. Deve kuşu yumurtaları ile alakalı söylenenlerden bahsettim. Aralarından bir tanesi çıktı. Talha Bey, geçtiğimiz yıllarda bu konuda bilimsel bir çalışma yapıldı dedi. Nerede? Hem de benim memleketimde. Yani Manisa'da. Manisa'nın üzümü meşhurdur. Ve üzümlerin yetiştiği bağlar da meşhurdur. Bu bağların içerisinde bağ damlarımız vardır. Ve bu bağ damlarının içi fıkır fıkır bağ örümceği kaynar. 2 tane bağ ve 2 tane bağ damı bulmuşlar. Şartlı denek, şartsız denek. Bir tanesinin içine deve kuşu yumurtası asılıyor. Diğerine asılmıyor.
Tam 2 ay bekliyorlar. 2 ayın sonunda deve kuşu yumurtası asılan damdaki örümcek ve örümcek ağı örme oranı %50 düşük oluyor yumurta asılmayana göre. Ve ben ikinci sorumu sordum. Peki dedim, deve kuşu yumurtası asılanda neden örümcekler tamamen kaybolmadı da sadece %50 etkili oldu? Aldığım cevap şuydu. Osmanlı döneminde bu yumurtaların üzerine özel alaşımlar sürüyorlar. Ve böylece etki %100'e çıkıyor. Hakikaten de öyle. Geçtiğimiz yıllarda Süleymaniye Camii'nde büyük bir tamirat oldu. Tamirat sırasında deve kuşu yumurtası olmayan kandillerin de aralarına yeni deve kuşu yumurtaları bulundu, getirildi ve asıldı. Ama asıl orijinal, bu caminin yapılış tarihiyle yaşıt deve kuşu yumurtaları orta kandil lambalarının aralarında sarkmakta olanlardır. Ve baktığımız zaman tamamının boyalı olduğunu göreceğiz. Bu boyalar özel kimyevi maddeler ihtiva ediyordu. Deve kuşu yumurtasının etkisini %100'e çıkarıyordu ve Süleymaniye Camii'nin herhangi bir kıyısına köşesine gelip bir örümcek ağ öremiyordu. 5. Mihrabın kenarındaki bu daireler de ne? Çini panolar. Süleymaniye Camii'nin çinileri açıkçası insanı şaşırtıyor. Çünkü Süleymaniye gibi devasa bir eser, Osmanlı'nın en zengin, en kudretli hükümdarı Kanuni'nin yaptırdığı bir esere girince hani sanıyoruz yerden ta tepelere kadar çinlerle kaplı olacak. Eminönü'ndeki Rüstempaşa Camii'ndeki gibi. Ama hayal kırıklığı içerisinde kalıyoruz. Süleymaniye o kadar sade ki çini pano arıyoruz ve neredeyse hiçbir yerde bulamıyoruz. Sizin yorulmanıza gerek yok, ben söyleyeyim. Koca Süleymaniye'de çini aradığınız zaman çini panolar son cemaat yerindeki pencere alınlıklarında var. Bir de hemen arkamda gördüğünüz mihrabın sağ ve solunda var. Yani Mimar Sinan sadelik seviyordu. Kalkıp da sadece çinlerle dört bir yanı doldurup öyle bir güzelliğin peşinde olmak istemiyordu. Peki bu kadar az kullanılan bu çini sanatında mihrabın sadece sağ ve solundaki bu çiniler bize ne anlatmaktadır? Dikkatle bakarsanız mihrabın sağ ve solunda 2 adet yuvarlak formda çini pano ve üzerinde ayet kuşakları görmekteyiz. Okuduğumuz zaman hayretimiz daha da artıyor. Çünkü birinci yuvarlakta Fatiha suresinin ilk yarısı, ikinci yuvarlakta Fatiha suresinin ikinci yarısını görüyoruz. Araştırdığımız zaman şaşkınlığımız yine bir kat daha artıyor. Çünkü Fatiha suresi namazın farzlarından biridir. Namaz kılarken Fatiha suresi okunmazsa namaz kabul olmaz. Yani namazın farzlarından olan Fatiha suresini 2'ye bölüp yuvarlak formda muhteşem sanatlı bir görüntüyle sağa ve sola bu şekilde koyarak hem namazın içindeki Fatiha'nın önemini hem Süleymaniye'de kılınacak namazın güzel olabilmesi için bize yapılan ikaz ile camiyi harika bir şekilde Fatiha ile taşlandırmışlar. 6. Bunları yazan hattat tamamlayamadan öldü mü? Süleymaniye'nin hatları. Süleymaniye Camii içinde başınızı kaldırıp kubbeye doğru baktığınızda göze çarpan en muhteşem detaylardan bir tanesi de hiç şüphesiz hat levhaları. Dönemin en ünlü ressamları, en güzel yazı yazanları bu camiyi süslemek için seferber olmuş. Ve Osmanlı'da hüsnü hat, yani güzel yazı yazma sanatı dediğiniz zaman akla gelen bir numaralı isim vardı. Ahmet Karahisari. İşte o ünlü sanatkar bu cami için eline kalemini almış, kağıdının başına geçmiş ve kareleme yöntemiyle de büyüterek devasa cili sülüs yazılar yazmıştı. Ama Ahmet Karahisari'nin ömrü bu caminin yazılarını tamamlamaya yetmemiş, caminin daha inşaatı yarımken yazıların bir kısmını yazmış, bir kısmını yazamamışken maalesef emri hak vaki olmuş ve vefat etmişti. Onun yerine geçen ünlü talebesi Hasan Çelebi yarım kalan işi tamamladı ve bu muhteşem levhalar ayağa kaldırılmış oldu. Yani bugün Süleymaniye Külliyesi'nin aslan göğsü dediğimiz pantandiflerinde kemerler üzerindeki muhteşem hüsnü hatlar Ahmet Karahisari ve talebesi Hasan Çelebi'ye ait. Hiçbir yazı rastgele bir yere yazılmış değil. Sadece bir tanesini anlatacağım. Caminin kubbesinin kıbleye doğru bakan yarım kubbesi üzerinde bulunan ayeti kerime, Hazreti İbrahim'in duası. Bu dua o kadar önemlidir ki kurban bayramlarında hayvan kesilirken muhakkak bu dua okunur.
Allahümme inni veçhetü veçhiyellezi feteres semavati hanifen ve me ene minel müşrikin. Yani ya Rabbim yüzümü sana döndüm. Ben müşriklerden, inanmayanlardan değilim. İnsanlar namaz kılarken yönlerini nereye döner? Kıbleye dönerler. Ve özellikle kıbleye bakan yarım kubbenin üzerine bu ayeti kerimenin yazılması ve onun da Süleymaniye'nin kıble tarafına konulması gayet manidar ve anlamlı. 7. Dünyanın dört bir yanından kubbeyi taşımak için geldiler. Granit sütunlar. Süleymaniye Camii'ne girdiğiniz zaman bu muhteşem yapıyı taşıyan ayakların içerisinde en dikkat çekenleri yekpare 4 adet kırmızı granit sütundur. İşte bu görmüş olduğunuz sütunlardan, bu caminin içerisinde bulunan bu 4 sütun bizzat Mimar Sinan tarafından dünyanın bambaşka yerlerinden bulunmuş, getirilmiş ve bu devasa kubbe bu 4 sütuna taşıtılmıştır. Mimar Sinan Tezkiretül Bünyan ve Tezkiretül Ebniye adlı kitaplarında bu sütunlardan bizzat bahsetmiş ve kitabın içerisinde sütunları anlatırken bunlardan bir tanesini Topkapı Sarayı'ndan, bir diğerini Kıstaş'ından, bir tanesini Baalbek'ten, diğerini Mısır İskenderiye'den getirttim demiştir. Koskoca bir Osmanlı Devleti'nin devasa taş yatakları dünyanın dört bir yanında varken bu 4 sütunu farklı medeniyetlerin eserlerinden getirtmenin sebebi acaba nedir? Aslında dikkatle bakıldığında Mısır İskenderiye'den getiriyor bir tanesini. Yani ben diyor eski Mısır'ı, Firavunlar dönemi Mısır'ını gördüm. Taş o dönemin yapılarından sökülüp getirilme. Onları biliyorum ve bu dev kubbeyi ona taşıtıyorum diyor. Diğeri Baalbek'ten geliyor. Baalbek bugün Lübnan topraklarındaki Fenike Krallığı'nın önemli yerleşim merkezi. Fenikeliler yeryüzünün en medeni, en zengin devletlerinden bir tanesi. Fenike'yi biliyorum. Onların başkentinden söküp getirdiğim bu taşla Süleymaniye'nin kubbesini taşıtıyorum. Üçüncüsü Topkapı Sarayı civarından, dördüncüsü Kıstaş'ından. Yani Doğu Roma İmparatorluğu ve Büyük Roma İmparatorluğu. İkisini de biliyorum ve dev kubbeyi, mabedimin kubbesini Roma ve Doğu Roma'ya taşıtıyorum. Hatta Mimar Sinan bu sütunları anlattığı Tezkiretül Bünyan eserinde Kıstaş'ındaki sütunun nasıl söküldüğünü tüm detaylarıyla bize aktarıyor. Bel kalınlığında urganlara sarılmıştı diyor. Şu kadar at tarafından çekiliyordu diyor. İnsanlar orada şu şekilde yardım ediyordu diyor. Taş yerinden sökülürken dev halatlardan biri çatladı diyor. Bakın koptu değil, çatladı ve gök gürültüsü gibi bir ses çıktı. Oradaki atlar ürktüler, birbirlerine girdiler. İşte bu 4 devasa taş dünyanın 4 farklı yerinden muhteşem törenlerle söküldü. Yine muhteşem törenlerle taşındı. Haliç'in ağzına hemen şu kenara getirildi. Oradan İstanbul'un 4. tepesine taşındı ve buraya törenle dikilerek bu devasa kubbe bu 4 sütunun üzerine bina edildi. Süleymaniye Camii'nde 7 şaşırtan detayla sizlerle beraber olduk. Bu programa göstereceğiniz ilgiye göre bundan sonra hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin farklı coğrafyalarında farklı şaşırtan binaları içerisinde bu 7 rakamı üzerinden ilginç mimari detayları, sanat değerlerini, merak edilen şahısları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ben Talha Uğurluel. Bu muhteşem eser Süleymaniye'den hepinize selamlar.